Herkese selamlar. Biliyor musunuz? Her gün yediğiniz bazı yiyecekler farkında olmadan kan şekerinizi yükseltebilir. Bugün şeker hastalığını yönetmenin sadece ilaçlarla değil, akıllıca beslenme ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle nasıl mümkün olabileceğini göstereceğim. Bu videoda size günlük hayatınızda kolayca uygulayabileceğiniz ipuçları vereceğim. Öyle ki basit bir öğün planı bile kan şekerinizi dengeleyebilir. Hazırsanız başlayalım. Şeker hastalığı tıp dilinde diyabet olarak adlandırılıyor. En sık görülen tipi ise tip 2 diyabet. Peki nedir bu tip 2 diyabet? Basitçe söylemek gerekirse vücudumuzun insülini etkili kullanamaması sonucu kan şekeri yükseliyor. Kan şekeri vücudumuzun enerji kaynağıdır ve dengede olması çok önemli. Dengesiz bir kan şekeri hem kısa vadede yorgunluk, baş ağrısı gibi belirtilere yol açabilir hem de uzun vadede kalp, böbrek ve göz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Hani halk arasında derler ya, şeker ya göze vurur ya da kalbe. İşte onun gibi. Bilimsel araştırmalar bize şunu söylüyor. Beslenme alışkanlıklarımız kan şekerini doğrudan etkiliyor. Yani hangi yiyeceklerini seçtiğiniz ve ne zaman tükettiğiniz kan şekeri kontrolünde kritik bir rol oynuyor. Buna ek olarak tip 2 diyabet çoğunlukla yaşam tarzı ve beslenme ile yönetilebilir. İlaçlar gerekebilir ama doğru yiyeceklerle, öğün düzeniyle ve fiziksel aktiviteyle kan şekerini dengelemek mümkündür. Bu yüzden sıradaki bölümde kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olacak besin gruplarını konuşacağız. Burada hem lezzetli hem de sağlıklı seçenekler bulacaksınız. Tabii ki diyabette yalnızca yüksek kan şekeri değil, düşük kan şekeri yani hipoglisemi de ciddi bir durumdur. Genellikle insülin veya şeker düşürücü ilaçlar kullananlarda öğün atlandığında, fazla egzersiz yapıldığında ya da yanlış doz ilaç alındığında ortaya çıkıyor. Hipogliseminin belirtileri ani terleme, çarpıntı, titreme, baş dönmesi, sinirlilik, bulanık görme ve hatta bilinç kaybına kadar ilerleyebiliyor. Böyle bir durumda yapılması gereken şey hızlıca şeker içeren bir gıda almaktır. Örneğin bir bardak meyve suyu, birkaç tane kesme şeker ya da glikoz tableti. Hipoglisemiyi tanımak ve erken müdahale etmek diyabet yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi kan şekerinizi dengelemek için hangi besin gruplarına ağırlık vermeniz gerektiğine bakalım. Öncelikle karbonhidrat seçimi çok önemli. Ama endişelenmeyin. Tamamen karbonhidrattan uzak durmanız gerekmiyor. Önemli olan glisemik indeksi düşük besinleri tercih etmek. Glisemik indeks bir yiyeceğin kan şekerinizi ne kadar hızlı yükselttiğini gösterir. Örneğin tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur veya mercimek gibi lifli veya kompleks karbonhidratlar kan şekerinizi yavaş yavaş yükseltir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Buna ek olarak proteinler kan şekerinizi dengede tutmada büyük rol oynar. Yani her öğünde mutlaka bir protein kaynağı bulundurmak iyi bir fikir. Örnek olarak tavuk, balık, yumurta, yoğurt, baklagiller. Protein aynı zamanda kas kütlenizi korumanıza da yardımcı olur. Sağlıklı yağlar da unutulmamalı. Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem gibi yağlar kan şekeri dalgalanmalarını azaltabilir ve kalp sağlığınızı destekler. Bir diğer önemli nokta lifli besinler. Lif bağırsakta sindirimi yavaşlatır. Böylece şekerin kana karışma hızını düşürür. Sebzeler, meyveler, baklagiller ve tam tahıllar iyi bir lif kaynağıdır. Özetle düşük glisemik indeksi karbonhidratlar, yeterli protein, sağlıklı yağlar, lifli besinler. Bu kombinasyon kan şekerinizi dengede tutmak için güçlü bir temel oluşturur. Şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve günlük hayatta işimize nasıl uyarlayabileceğimize bakalım. En baştan yani kahvaltıdan başlayalım. Kahvaltı gerçekten günün en kritik öğünü. Eğer sabah protein ve lif ağırlıklı bir tabak hazırlarsanız hem daha uzun süre tok kalırsınız hem de kan şekeriniz gün boyu daha dengeli olur. Mesela bir gün yoğurdun içine biraz yulaf, ceviz ve meyve ekleyebilirsiniz. Başka bir günde 2 haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeği ve yanında bol taze sebzeyle güne başlayabilirsiniz. Öğleye kadar aç kalmamak da çok önemli. Çünkü aradaki uzun açlık süresi kan şekerini dengesizleştirebiliyor. Basit bir ara öğünle bu sorunu çözmek mümkün. Küçük bir fındık ya da badem, bir kase yoğurt ya da birkaç parça meyve işinizi fazlasıyla görür. Öğle ve akşam yemeklerinde de aslında mantık aynı. Tabağınızda tam tahıllar, sebzeler, kaliteli bir protein kaynağı ve sağlıklı yağlar olmalı. Öğle yemeğinde ızgara tavuk, kahverengi pirinç ve yanında sebze sote oldukça dengeli bir seçenek olurken akşam için fırında balık, kinoa ve bol yeşillikli bir salata çok iyi bir kombinasyon olabilir. Burada en pratik ipucu tabağınızı 3'e bölün. Yarısı sebzelerden oluşsun, çeyreğini proteine, kalan çeyreğini de karbonhidrata ayırın. Böylece hem gözünüz doyacak hem de kan şekerinizi dengelemek çok daha kolay hale gelecek. Ayrıca yemekleri yavaş yemek ve öğün aralarında su içmek de kan şekeri kontrolüne yardımcı olur. Şeker hastalığında doğru beslenmek kadar kaçınmanız gereken yiyecekler de çok önemli. Bunları bilmek kan şekerinizi kontrol altında tutmanın en hızlı yollarından biri. İlk olarak şekerli içecekler.
yiyecekler. Gazlı içecekler, meyve suları, hazır kahveler. Bunlar kan şekerinizi hızla yükseltir ve kısa sürede düşmesine yol açar. Yani dalgalanmalara sebep olur. İkinci olarak işlenmiş ve paketli gıdalar. Hazır bisküvi, cips, paketli tatlılar hem fazla şeker hem de sağlıksız yağ içerir. Bunlar sadece kan şekerini değil, genel sağlığınızda olumsuz etkiler. Aşırı tuz tüketimi de unutulmamalı. Fazla tuz, tansiyon ve kalp sağlığı için risk oluşturur. Bu nedenle yemekleri mümkün olduğunca taze baharatlarla tatlandırmak en iyisidir. Bir diğer sık yapılan hata da öğün atlamak. Aç kalmak kan şekeri dalgalanmalarına sebep olur. Bu yüzden düzenli öğünler ve ara öğünler kritik. Pratik bir ipucu vereyim. Etiket okumayı alışkanlık haline getirin. Şeker, glikoz şurubu, maltodekstrin gibi gizli şeker kaynaklarını fark etmek sağlıklı seçimler yapmanızı kolaylaştırır. Özetle şekerli yiyeceklerden uzak durun. İşlenmiş gıdaları sınırlayın. Tuzu kontrol edin ve öğünleri atlamayın. Bu basit ama etkili yöntemler kan şekerinizin dengede kalmasını sağlar. Beslenme kadar yaşam tarzı da şeker hastalığının kontrolünde kritik bir rol oynuyor. Hareket etmek ve egzersiz yapmak kan şekerinizi dengelemeye yardımcı olur. Günlük yürüyüşler bile büyük fark yaratabilir. Örneğin her gün 30 dakika tempolu bir yürüyüş insülin duyarlılığını artırır ve kan şekerinde dalgalanmayı azaltır. Ayrıca basit egzersizler, merdiven çıkmak, evde hafif direnç hareketleri veya esneme rutinleri de oldukça faydalı. Önemli olan düzenli ve sürdürülebilir olması. Uyku düzeninde göz ardı edilmemeli. Yeterli ve kaliteli uyku kan şekeri kontrolünde büyük etki yapar. Uykusuzluk açlık hormonlarını etkileyerek kan şekerini yükseltebilir. Bir diğer kritik nokta stres yönetimi. Stres hormonu kortizol kan şekeri seviyesini yükseltebilir. Bu yüzden nefes egzersizleri, meditasyon veya kısa yürüyüşleriyle stresi azaltmak faydalıdır. Özetle düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres kontrolü beslenme ile birlikte kan şekerini dengeleyen 3 temel yaşam tarzı faktörüdür. Şimdi tüm öğrendiklerimizi kısa bir özetle toparlayalım. Kan şekeri dengesi için düşük glisemik indeksli karbonhidratlar, yeterli protein ve sağlıklı yağlar çok önemli. Ara öğünleri atlamayın. Öğünlerinizi dengeli planlayın ve lifli besinleri ihmal etmeyin. Şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar ve fazla tuzdan uzak durun. Egzersiz, uyku ve stres yönetimi yaşam tarzınızın ayrılmaz parçaları. Unutmayın, şeker hastalığı yönetilebilir bir durumdur. Doğru beslenme ve yaşam tarzı ile kan şekerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bu videoyu faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarda siz de favori diyabet dostu tariflerinizi ve ipuçlarınızı paylaşabilirsiniz. Böylece hem siz hem de diğer izleyiciler için faydalı bir bilgi havuzu oluşur. Sağlıklı ve dengeli beslenin, hareket etmeyi ihmal etmeyin ve kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.